Buzz Medya'nın sunduğu Figürcü'nün seyir defterinden hepinize merhaba. Bugün Ozan burada. Merhaba Ozan. Merhaba Ahmet. Ne haber abi? İyidir. Ne olsun, seni sormalı ya. İyiyim ben de. Abi şimdi sen güncel olarak Marvel topluyorsun. O kadar figürün arasından neden Colossus özellikle? Öncelikle X-Men seviyorum. Yani X-Men Animated seviyorum. 90'lar çizgi filmi. Bunun için o da bunlardan, bu karakterlerden bir tanesi. Figürüm de yeni geldi. Bu yüzden ben de bunu tanıtmak için tercih ettim. Şimdi biz kanal olarak da figür tanıtımları yaparken sadece figürü tanıtmakla kalmak yerine karakteri de biraz konuşmayı seviyoruz. Bize biraz anlatsana ya karakterini, bu figürün nerede gözüktü, nedir, ne değildir, bu bilmeyen arkadaşlar için de ufak bir bilgilendirme iyi olur. Öncelikle Colossus 1975 yılında ortaya çıkıyor. Yazarı Len Wein, çizeri de Dave Cockrum. Peki abi hangi sayıda ilk defa gözüküyor? İlk görüldüğü, yani bunların ortak yaptığı sayının ismi de Giant Sized X-Men. Colossus öncelikle kendini metale dönüştürebilen bir arkadaş. Ve ya tabii metale dönüştüğünde tamamen bir savaş makinesi haline geliyor. Bu özelliğiyle de X-Men takımında önemli bir yer kazanıyor. Şeyi de merak ediyorum o zaman ben. Şimdi Colossus hem çizgi romanda hem çizgi dizide hem de sinematik evrende var. Peki karakter yapıları hepsinde aynı mı? Karakter olarak aynı. Ama tabii ki de görünüş anlamında sinematik evrenle çizgi film arasında ve çizgi roman arasında farklar var. Bu farklar da görünüm anlamında farklar. Yani suite'i farklı. Tabii sinematik evrende iki farklı Colossus'u görüyoruz. Biri Deadpool'da çıkan, birisi de X-Men'de beliren. Anladım. Yani öyle çok büyük derin farklılıklar olan bir durum yok. Yok hayır. O zaman şimdi figüre geçelim artık. Diamond Select firmasının ürettiği Colossus Action figürü var elimizde. Benim bu figürde beğendiğim asıl nokta boyu, yapısı ve detayları. Boyun eklemi standart, sağa sol, yukarı aşağı oynayacak şekilde yapılmış. Colossus figürü kol eklemleri açısından oldukça zengin bir figür. Kollara 4'er tane eklem koymuşlar. Omuz eklemi, biceps eklemi, tek noktadan hareketli dirsek eklemi ve bilek eklemi olarak. Peki bu noktalar ne işimize yarayacak derseniz, diğer Marvel Select figürlerine göre daha fazla pozlayabilmemizi sağlar. Diğer bir artı özellik de diyafram ekleminin olması. Şimdi alt tarafa bakalım. Üst bacak sağ sol yukarı aşağı oynayabiliyor ve 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Dizler de iki noktadan hareketli ekleme sahip. Bu da figürün bacağını bize daha arkaya kıvırabilme şansını veriyor. Baldırdaki swivel eklemini unutmayalım. Bu da figürün ayağını 360 derece döndürebilmemizi sağlıyor. Ayak bilek eklemi de standart, sağ sol üst alt oynatabiliyoruz. Ortalamanın üzerinde bir artikülasyon noktası var o zaman figürde. Evet. Tabii şey de önemli, şimdi artikülasyon noktalarından sonra figürün boyaması da önemli. Ortada çok fazla bootleg ürün geziyor. Bu ürünlerin birçoğunda da boyama sıkıntılı, hep taşmalar var ki benim en çok nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de taşmalar. Tabii kesinlikle boyama sorunu figürlerde önemli bir noktadır. Colossus'ta da zaten boyama sorunu yok diyebilirim. Görünmüyor zaten. Yok hatta. Yani kesinlikle almayı düşünenler varsa bu konuda sıkıntı çekeceklerini zannetmiyorum. Hatta çok hoş gölgelendirmesi olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı ve sarı boyanın üzerinde siyah gölgelendirmeler de mevcut. Ya bu arada boyu değil işlevi önemlidir derler ama kaç santim bu? Valla kafası hariç 18 santim kadar var. Ama biz 8 inç diyebiliriz kafası dahil. Bu arada unutmadan figürün kafasını çıkarttığımızda üst kısmındaki sarı kırmızı kıyafet de çıkabiliyor. Ama tabii diyaframın altında kalan sarı kırmızı bölüm bununla beraber çıkmadığı için kötü bir görüntü oluşturuyor. Bunu düzgün yapamamışlar. Olmamış. Aynen, bence de olmamış. Figürün yanında bir de standa benzeyen demirimsi bir şey var. Nedir bu Ozan? Beklediğim soru da senden geldi. En sonunda sorabildin.
Bunu inan ben de anlamadım başta. Ama sonra anladım ki bu böyle iki tarafında, diğer tarafında da düşünürsen, bunu karşılıklı iki tane düşünürsen, bu hani sıkıştırma panelleri oluyor ya filmlerde. Bundanmış. O zaman gelelim sona. Bu figürle ilgili düşüncelerin neler? Başlı başına güzel bir figür zaten ki beni biliyorsun. Hani ben Marvel'ın tüm karakterlerini toplamaya çalışan birisiyim. Hani ne kadar buna yaklaştığım tartışılır da tabii çok yaklaşamadım yani, o da ayrı bir mesele. Her neyse yani X-Men takımını toplamak isteyenler için mesela güzel bir figür. Diğer figürlerin yanında uyumlu görünebilecek bir figür. Boy farkı açısından çok sorun yaratmayacak bir figür. Ama tabii tek olarak alıp bir hafta sergilemek isteyenler için de gayet hoş bir figür diyebilirim. Teşekkürler Şükran. Şimdi stüdyodayız. Bız Medya'nın sunduğu Figürcünün Seyir Defteri'nin sonuna geldik arkadaşlar. Ben Ahmet, yanımda arkadaşım Ozan. Merhaba. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.